İyi günler sanatseverler. Bugünkü dersimiz tesip sanatında münhani sanatı. Dönem dönem anlatacağım. Çünkü başlangıç çalışmaları ilk önce münhani ile başlar. Hem el melekesi kırılır, hem eğik çizgi ve eğri çizgilere elimiz alışır. Yarım daireler, esler ve damlalar şeklindeki kıvrımlar bu çalışmanın temel çizgileridir. Münhani çizgilerine çalışmadan yaprağı, çiçekleri, daha sonra rumileri çalışmak zordur. O yüzden ilk önce bir münhani çalışmasıyla desen çalışması öğretilir öğrencilerimize. Daha sonra negatif çalışma dediğimiz şemsiye çalışması, serbest bir çalışma. Böyle devam eder. Akabinde bir kompozisyon düzeni, çiçeksel motifler yerini alır. Süreç bu şekilde devam eder gider. İlk önce münhani çalışmaları olan eğri çizgi, eğik çizgilerimize başlangıç yapacağız. Münhani ne demektir? Daha çok Selçuklu dönemi el yazmalarında görünen bir çalışmadır. Bir stilize etme motiftir. İlk örnekleri Rumi motiflerle birlikte aynı eserlerde görürüz. Yine Selçuklu döneminde. Tarihsel bilgi olarak da 15. yüzyıldan sonra münhani desenlerin kullanımı azalır. Daha çok durak ve hizip güllerinde görülmüş olan Orta Asya üslubu kademeli boyama tarzında bir kompozisyon ve stilize yapma çeşididir. Münhanide degrade dediğimiz kademeli boyama tekniği vardır. En basiti şurada gördüğümüz. Sizin için basit bir şekilde sayfada yine hazırladım münhaninin basit bir çalışmasını. Daha sonra da klasik örneklerini göreceksiniz. İlk önce eğik çizgilerin, eğri çizgilerin çizimine başlayalım. Bu stilize edildikçe kuşun gagasını, bakın burada gördüğünüz gibi, hemen desenimizi büyütelim. Kuşun gagasını veya kanatlarını veya bir su damlasını örnek alınmıştır. Burada gördüğünz gibi. Üst üste eğimli, birbiri üzerine boşlukları kapatacak şekilde yarıda bir ya da 4'te 1, 8'de 1 desenler oluşturulmuştur. Daha çok bu teknik aynalama sistemiyle de simetrisinin nasıl olduğu takiplenmiştir. Hadi bir desen çizelim ve münhani eğik çizgilerine başlayalım. Evet, merkezsel bir dik çizgimizi alıyoruz. İlk önce en basiti olan su damlamızı çiziyoruz. Yine aynı şekilde merkezsel bir çizgi çizip ters yöne su damlamızı çiziyoruz. Başlangıç anahtar hareketleri bunlar. Aynı Hataylar, Pençler, Goncagüller olduğu gibi münhanilerinde anahtar hareketleri var. Su damlasını yapıp bakın kuşun kanadı gibi verip iç bükey, dış bükey yapıyoruz. Aynısını tekrar yapalım isterseniz. Bu sefer aşağıdan yukarı iç bükey, dış bükey verdik ve kuş kanadı, damlayı birleştirdik. Bu çalışmaları, anahtarları ne kadar güzel çizerseniz münhani desenleriniz o kadar güzel olur. İsterseniz bir helezonla devam edelim. Bu da bakın helezon geldiniz ve damla gibi aktınız. Aynı çalışmalarda tersini, simetrisini aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya çalışırsanız el melekeniz bu çizime çok daha rahat uyum sağlar. Şimdi bu çalışmada mesela boşlukları oluşturmayı öğreneceksiniz sonra aynı çalışmalarda. Yine bakın yaptığımız bir hareketi üst üste devam edelim. Kademeli bir şekilde eliniz buna alışsın. Daha çok çizgileri sık sık arka arkaya aynı milimetrik aralarla çizmeye özen gösterin
Ki daha sonra boyarken degrade şeklinde kademeli bir şekilde boyamaya çalıştığımızda da bu eşit aralıklar fırçayla olacak. Ve 4 ayrı renk aynı tonun 4 ayrı ana rengiyle bu boyamayı yapacağız. Artık o kadar fazla anahtar var ki bunları sizinle paylaşacağım. Bu anahtarları çalışıp ezbere bir kompozisyon çizme aşamasına geleceksiniz. Burada ne demiştik? Ya kuşun kanadı ya da gagası ya da bir karıncanın gözü gibi stilize olmuştur. Yine tekrarlayalım. Kademesini döndük. Yine tekrarlayalım. Kademesi ve döndük. Bu merkezsel aldığınızda dönüşleriniz, kavisleriniz orada son bulsun. Daha sonra ne dedik? Burada bir aynalama sistemi yapacağız. Kompozisyonlar geliştikçe yarıda birini yaptığınızda diğer yarısı nasıl olduğunu görmek için ayna tutacağız çalışmamıza. Ve serbest bir desen bir tane çalıştıktan sonra simetriye başlayarak daha çok 1/4, 1/6, 1/8 gibi çok paylaşımlı desenler daha güzel münhani devamlılığını sağlıyor. Tabii ki buradaki desende olduğu gibi bakın çalışmamız ne kadar 1, 2, 3, 4 ana desenimiz var ve bakın 8'de bir desen. Asıl şu kadarını çizmemiz bizim çalışmamızda yeterli. Katlayarak devam ediyoruz. Hatta burası bile değil, şurası desenin ana başlangıcı. Evet, basit münhane anahtarlarını şöyle sizinle paylaşayım. Bunları tek tek çizmek yerine sizlerin bunlara bakarak tek tek uygulamanız yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, basit bir şekilde münhane deseni anahtarlarını öğrendiniz ve belge amaçlı sizinle paylaştım. Şimdi bunları çizgisiz Avrupa eskize ya da böyle milimetrik bir eskiz kağıdına kompozisyon, basit bir kompozisyon, simetri kompozisyon çizerek uygulayalım. Hem de belleğinize daha güzel yerleşsin. Burada çizgi, orta çizgimiz olduğu için çizmiyorum. Su damlamla başlıyorum. Helezonumla devam ediyorum. Helezonumu aldım. Ve yine su damlası gibi es çizerek kapattım. Bakın burada oluşan boşluklara hemen artık kuşun kanadını çizebilirim. Siz de artık bunları rahatlıkla görebilirsiniz. Kapattım. Burada esi çizdiğim ese bir es daha getirebilirim. Artık bu hayal gücünüze bağlı. Ne demiştim? Yarım daireler uygulayabilirsiniz. Yine döndük. Burada kapandığı için her zaman kapanışı tam bilin. Bu içlerinde tabii ki böyle yine üçlü, artık alanı 3'e bölmeyi de bileceksiniz. Üçlü dönüşler olacak tabii ki. Ben hemen onu da uygulayayım. Hatta karalayayım sizin için. Desenimizde. Hemen burayı da karalayayım. Bu karaladığım kısımlar ya rengin en koyusu ya da altın olur. Onu da unutmayalım. Hemen çizimde ne yapabilirimi düşünüyorum. Ve burada yarım dairemi oluşturabilirim diye düşünüyorum. Ve hemen burada altınlayacağım kısmı karalıyorum. Buradaki gelişe göre bir kavis verebilir miyim? Bakın şunu yakaladım. Ve döndüm. İkili bölümü içinde vereyim. Tekrar görün. Biraz sonra katladığımızda mantığını daha iyi anlayacaksınız bunun. Ne yapabiliriz? Tekrar bakıyoruz. Su damlasını burada uyguladık, birleştirdik. Çok dağılmayacağım. Geldim tekrar. Mesela burada kuşun kanadını tekrar kullanalım ve tek dönelim. Burada tek bir
çalışma yapıyoruz. Yani simetri bir desenleme göreceksiniz. Bunu yuvarlakta çalıştığınızda 4'te 1, 6'da 1, 12'de 1, 8'de 1 yaptığımızda bu kanal size çok rahatlıkla merkezsel bir desen oluşturmanıza fayda sağlayacak. Tık olsun diye her zaman çalışmalarınız yarısı bittikten sonra böyle aynalayarak simetrisi nasıl görünüyor, beğendiniz mi diyerek, tabi daha şu çerçevesi olmadan daha düz bir aynayla yaparsanız simetrisini görürsünüz. Ben burada katlayarak ana simetriyi de size gösterebilirim tabii ki basit bir şekilde. Desenimiz tam ortadan katlanarak her zaman bakın şu düz çizgiyi birleştirerek tam ortadan katlayarak simetrisini oluşturacaksınız. Ve 2'de 1 deseniniz ortaya çıkacak. Evet, desenimizi katladım. Bakın simetri bir çalışmamız ortaya çıktı. Basit bir münhani simetri kompozisyonumuz oluşmuş durumda. Şimdi gelin klasik örneklerini ve renkli örneklerini görelim biraz daha. Burada mesela ben degrade olarak yeşilin tonlarını basit bir şekilde sizlere uyguladım. Nedir bakın, beyaz, dışta olmak üzere orta yeşil ve koyu yeşil olarak tonladık. Koyudan açığa doğru tonladık ve merkezlerde bakın yine rengin koyusunu uyguladık. Altın yok burada. Helezon dönüşlerimizde kuşu simgeler gibi olan bir desen ortaya çıktı, fark ettiğiniz gibi. Merkezden bakın şu kadar bir desen çizmemiz yeterli oldu. Katlayarak desenimizde ne kadar olgun oluşmuş bir desen meydana çıktı. Biraz orijinal desenlerde uygulanış yerlerini görelim. Burada bakın sınır oluşturmak için iki deseni bölmek amaçlı eğimli tam yarım daire olmayan, damla da olmayan, eğimli üst üste verev şekilde gelmiş denden şeklinde kavisli münhanileri görüyorsunuz. Sıralı bir münhani bordürü çalışmaya örnek alalım. Bu çalışmada işte aynı şekilde tekrarlanan kuşun kanadı ve su damlası desenimiz kademeli bir şekilde boyanır. Bu 3'e veya 4'e bölünür demiştik. Bakın burada da su damlasının güzel uygulanış, bordürde uygulanış şeklini görmektesiniz. Tabi bu boyanırken böyle bölümlere ayrılıyor ve 4'e veya 3'e bölünerek degrade şeklinde rengin 4 ayrı veya 3 ayrı tonuyla desenleniyor. Münhaniler Rumilerde olduğu gibi bir sap üzerinde belli aralıklarla devam etmeyip birbirlerine yapışık kümeler halinde gelişirler. O yüzden de bakın güzel örneklerini eski el yazmalarındaki örneklerinde size paylaşmak istedim. Çok saplar ve dal çıkmaları yoktur. Ve bakın Senci'de, Hizipgüllerinde uygulanmış şekilde münhani örnekleri vardır. En eski örneklerini Selçuklu döneminde vermiştir. Ve güzel örneklerini sizinle paylaşıyorum. Münhaninin. Evet, sarmal şekilde bordüründe ve bakın başlık olarak tekrar görüyorsunuz değil mi? Münhani o klasik örneklerini de görmüş bulunmaktasınız. Sayfamızda kalıp abone olup beğenide bulunursanız seviniriz. İyi günler diliyorum.